8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki konuğumuz dermatolog, uzman doktor Buğlem Ergörmüş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Hocam bugün burun estetiğinden konuşacağız. Evet. Öncelikle ameliyatsız burun estetiği mümkün müdür? Yani bundan yıllar önce mümkün değil gibi konuşuyorduk. Hep sanki mutlaka burnumuzdan müzdaripsek ameliyat olalım gibi konuşuyorduk. Ama artık yeni teknolojilerle, dolgularla, botokslarla bazen ameliyata çok yakın sonuçlar, bazen de ameliyattan korkan hastalarda, istemeyen çeşitli nedenlerle hastalarda çok daha iyi burunlar elde etmemiz mümkün. Çok kolay bir şekilde mümkün. Hocam peki ameliyatsız burun estetiğinin kalıcılık süresi ne kadardır? Ortalama bir süresi var mıdır? Tabii ki kişiden kişiye aslında değişir. Kişinin metabolizması, kullanılan ürün, yani çok farklı değişkenler var burada. Ama ortalama bir süre verecek olursak ortalama bir yıl gibi bir kalıcılığı var. Ama bir yıl sonra hiçbir zaman hiçbir dolguda aslında bu böyle değildir. Burunda bir tık daha şanslıyız, öyle söyleyebilirim. Çünkü burunda dolgular daha geç erir. Bir yıl sonra hasta bize kontrole gelmesini istiyoruz muhakkak. Hani yine eski haline, yani yaptığımız ilk haline döndürebilmek için. Ama bir yıl sonra hasta geldiğinde bize ilk geldiği halinde olmuyor. Çok daha iyi bir durumda gelmiş oluyor. Bu açıdan şanslı da bir uygulama. Daha minimal bir işlem mi yapıyorsunuz? Bir yıl sonrasında kontrole geldiğinde, yani daha doğrusu Evet. tekrar tazelemek ya da tazelettirmek istediğinde daha küçük bir işlem mi olmuş oluyor? Daha küçük bir işlem olmuş oluyor. Daha az ürün kullanmış oluyoruz. Hasta daha az ağrı çekmiş oluyor. Her şey daha azalarak gidiyor. İkinci yılında geldiğinde çok daha az oluyor. Bazen üçüncü yılda hastalar artık hocam ben her şeyden memnunum, Evet. hiç gerek yok diyorlar bize. Yani kontrole muhakkak gelmek gerekiyor. Bir yıl sonrasında muayeneye olmak gerekiyor Evet. yine aynı Geçici şekilde. ürünler bunlar, eriyebilir ürünler. Vücudumuz, metabolizmamız bunları eritiyor. Bir yıl sonra dediğim gibi eski halinde olmasa da hasta zaten çok memnun kaldığı için evet hocam hadi bir daha yapalım diye muhakkak başvuruyor. Harika. Biraz değindiniz ama burun ameliyatıyla bu dolgu arasındaki temel farklar veya ilişki nedir? Şöyle, aslında hasta seçimi burada doktor için çok önemli. Doğru hastayı doğru yere yönlendirmek lazım. Ameliyat tabii ki daha uzun bir süreç. Anestezi alıyorsunuz, öncesinde anesteziye uygun bir birey misiniz? Bu değerlendiriyor. Anestezi alıyorsunuz, bir alçı döneminiz var, arkasından bir ödem döneminiz var, bunun geçmesi bekleniyor. Tabii ki daha uzun bir süreç. Ama ameliyat tabii ki burnu aynı zamanda daraltabilen, kanatlara müdahale edilebilen, kıkırdağı kemiği değiştirebildiğimiz, anatomimizle tamamen baştan yaratabildiğimiz de bir süreç. Yani aslında daha majör bir işlem, tabii ki daha majör de sonuçlar alınabilir. Ancak günümüzde çok hızlı yaşıyoruz. Yani hepimiz öyleyiz. Bir an önce işimize dönmek istiyoruz, çocuklarımız var, hani bazı şeylerden çekiniyoruz, anesteziden çekiniyoruz, almak istemeyebiliyoruz. Pek çok nedeni olabiliyor, korkabiliyoruz. Burun dolgusu çok daha kısa bir işlem. 15 dakikada hiçbir anestezi uygulamadan, yani aslında krem sürüyoruz ama biz iğnenin girişi için sürüyoruz aslında o kremi. Bizim dolgularımızın içinde de çünkü aynı zamanda anestezik maddeler var. Minimal ağrılarla, kaldırılabilir ağrılarla, ki bu ağrıları biz istiyoruz da aslında biraz hastanın bize verdiği reaksiyonlar, dolgu sonrası kontrollerinde, hastayı takibimizde de önemli. Minimal ağrılarla 15 dakika içerisinde seçili hastalarda çok iyi sonuçlar alınıyor. Peki kim seçili hasta, onu söyleyebiliriz. Çok büyük burunlara biz dolguyla müdahale etmek istemiyoruz. Sonuç olarak biz oraya bir hacim veriyoruz. Aslında şöyle anlaşılsın istemem, hani dolgu burnu büyütür, böyle anlaşılsın istemem. Çünkü aslında o illüzyonla biz o kemeri saklayarak, burun ucunu kaldırarak aslında küçültüyoruz bile burnu. Daha küçük görünüyor eski haline göre ama yine de çok büyük burunlarda, burun kanatları çok genişse, yüzümüze oranladığımızda burnumuzun kemeri çok çok büyükse o zaman cerrahiye yönlendirmek daha uygun olabiliyor. Ama gelen hastaların %90'ına da biz evet uygunsunuz, yapabiliriz diyoruz açıkçası. Aslında ben de tam burun dolgusu, dolgu demek doldurmak anlamına geldiği için ben de Evet. hani hasta olarak Evet. gözlemlediğim kadarıyla burun dolgusu burnu büyütür mü diyecektim size aslında. Cevabını vermiş oldunuz. Evet. Peki burnu büyük olan kişiler cerrahiye mi gitmeli yoksa minimal uygulama için uygun mudur diye muhakkak bir hekime danışmalı mı yine aynı Burada şekilde? beklenti çok önemli. Hı hı. Kimi
hasta var, burnu gerçekten büyük ama bize gelip diyor ki hocam ben ameliyat olmayacağım, nokta. Yani ben bu konuda çok kararlıyım. Burnumu getirebildiğiniz en iyi haline getirin. Hani büyük bir burunlu, aslında bana sorsanız plastik cerrahiye uygun bir burun ama beni getirebildiğiniz en iyi halinize okeyim diyor. Kimi hastada var, işte aynı sizin dediğiniz gibi hocam acaba burun dolgusuyla toparlayabilecekken gidip bu kadar yani bu meşakkate katlanmasam mı diyen hasta da var. Evet, dolguya uygun muyum diye aklınızda bir soru varsa muhakkak görüş almalısınız. Çünkü gerçekten beklemediğiniz kadar, çünkü hastalar birazdan bu kemer saklanmaz, bu kadar düşük bir burun ucu kalkmaz diye kendileri yargıya varabiliyorlar. Bu yargıya varmamak lazım. Gerçekten çok düşük burunlar, çok size göre çok büyük kemerler saklanıp çok daha küçük gösterilebiliyor. Bulem hocam, peki kemer dediğimiz ince bir çizgiden mi bahsediyoruz? Şimdi ekran karşısında izleyenler var. Yoksa bir girinti çıkıntı kısmını revizyon anlamıyla mı yapıyoruz bunu kemer dediğimiz? Şöyle, aslında burada profil görüntünüz önemli. Yan profil Evet, görüntünüz. burun dolgusunda karşıdan baktığınızda burnunuz çok değişmez. Bir tık kalkacak, Evet. sadece bu değişiklik olacak ama karşıdan baktığında çok büyük değişiklikler olmaz. Ama yandan baktığınızda çok büyük bir değişiklik olur. Orada eğer yüksek bir kemeriniz varsa, dediğiniz gibi girinti çıkıntılarınız çıkıntı, varsa, evet. bunlar hem biraz hastanın da beklentisine göre hem oval, daha kaydırak gibi bir görüntüye de dönüştürülebilir. Hem de düz bir buruna da dönüştürülebilir. Artık biraz daha hastalar o eski mankenlerin burunlarından kaydılar. Biraz daha düz, biraz daha natural burunlar istiyorlar. Aynen. Her ikisine de dönüştürülebilir. Burada sadece kemiğiniz çok genişse, burun kemiğiniz, yani yukarıda kalan kısımdan bahsediyorum. Uç kısmında kıkırdağımız var. Kemiğiniz çok genişse bu daralmayacaktır. Bunu bilmek lazım. Ama bunlar dediğim gibi burun dolgusunda daha nadir beklentiler. Onun dışındaki çoğu deformiteyi düzeltebiliyoruz Yine dolguyla. çevremden birkaç kişi de gördüm. Bu şekilde operasyon olup, cerrahi işlem olup oradaki kemer kısmı küçük kalanlar sonradan yine dediğiniz gibi burun Evet. dolgusuyla revizyon ameliyattansa tercih edebiliyor. Görüntüyü Çok daha teşekkür iyileştirmek ederim. için Harika değil bir mi? soru sordunuz. Burada öncelikle şuna dokunmak istiyorum. Burun dolgusu ameliyata, ameliyat burun dolgusuna aynı sizin de tanık olduğunuz gibi engel değildir. Değil. Daha önceden ameliyat olmuş hastalarımıza çöküklükler olabiliyor, kıkırdak yer değiştirebiliyor, burun ucu daha sonra düşebiliyor. Biz dolguyla ufak dokunuşlarla o eski ameliyat haline geri döndürebiliyoruz. Aynı şekilde mesela hastam geldi bana, hocam ben ameliyat olmayacağım kesinlikle dedi ve bana burun dolgusu yapın dedi. Ben onu cerrahiye yönlendirdim ama kabul etmedi. Ben kesin olmayacağım. Burun dolgusunu yaptık. Aradan bir yıl geçti. Dedi ki hocam ben şimdi cesaret edebiliyorum, yaptıracağım. Yaptırabilirsiniz. Hiçbir engeli birbirine, yok. evet, engel olmaz. Harika. Bir de cilt gençleştirmeden bahsedelim. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz hocam? Kliniğimizde çok uygulamamız var. Aslında cilt kalitemiz çok önemli. Biz bunu biraz atlıyoruz. Yüz şeklimize çok, görselimize çok önem verip cilt kalitemizi atladığımız için bir süre sonra ince kırışıklıklar, lekeler bize çok dönüş olarak geliyor. Bunun için çeşitli mezoterapiler, saten dolgu gibi hastanın biraz da ihtiyacına, cilt tipine göre yağlı mı, akneli mi, kuru mu, nasıl bir cilt tipi var, beklentimiz nedir, yaşı nedir, ne kadar müdahale etmemiz gerektiğine göre değişmekle birlikte mezoterapiler, saten dolgular yapabiliyoruz. Cihazlarla müdahale edebiliyoruz. Cihazlar elimizde çok büyük silahlar. Mesela altın iğne bizim için yani cilt gençleştirmede, total olarak kaldırmada, kolajen arttırımında çok önemli bir cihaz. Hocam peki altın iğne kısmını biraz açabilir miyiz? Altın iğne hangi mevsim için uygundur? Yine altın iğne her yaş grubu için uygun mudur? Ya da her cilt için uygun mudur? Kısmını bir tık açabilir miyiz? Altın iğne aslında benim en sevdiğim uygulamalardan, çünkü her sorunuza uygundur diyebiliyorum. Yazın da kışın da mesela lazerleri biz biraz daha, onlar agresif cihazlardır. Yazın bir ara veririz hastalara, bir havalar kapansın geliriz. Altın iğne öyle değil. Çok daha minimal uygulamalarla, çünkü aslında ben bir radyo frekans enerjisi veriyorum cildin altına. Burada bir ısıl enerji bu. Dolayısıyla bir yaş sınırım ya da işte bir mevsim kısıtlamam yok. Çok rahat uygulayabiliyorum. Her cilt tipine, kalınlığına, incesine göre cildi ayarlayarak, yani aslında ben adından da belli olacak şekilde altın iğneleri bir iğneleme metodu olarak kullanarak ciltte ufak bir travma yaratıyorum.
Orayı bir yenilenmeye, kendi bağışıklık sisteminizle yenilenmeye sürüklüyorum ve oraya cilt altına istediğim derinliğe, istediğim yere, istediğim büyüklükte bir ısıl enerji vererek de fibroblast dediğimiz bizim cilt altında bir süreden sonra 25'ten 30'dan sonra artık tembelleşen, kolajen üreten hücrelerimizde hadi diyorum biraz çalışmamız lazım. Kolajen sentezini de tetikleyip hem cildi kalınlaştırıyorum, ince çizgilere, lekelere çalışıyorum, sebum salgısını dengeliyorum. Yağlı ciltlerde, akneli ciltlerde kullanabiliyorum, skarlarda kullanabiliyorum. Altın iğne çok geniş yelpazesi olan bir cihaz. Hocam peki şu kısımda sormak istiyorum. Şimdi altın iğne dediğimizde tek bir cihaz yapıyor bunu. Yani kullanmış olduğunuz cihaz yapıyor. Burada hastalarınızda başlıkları değişiyor diye biliyorum. Kişiye özel Evet, oluyor diye. evet. Bundan da bahseder misiniz rica etsem? Siz geldiğiniz zaman size uygun tek bir başlık açılıyor. Bu başlığı 3 seans kullanabiliyoruz. Zaten biz en az 3 seans gelmenizi istiyoruz. Bir ay aralarla her uygulamadan sonra başlığını steril ederek bizde saklanıyor. Bir ay sonra geldiğinizde aynı başlığı açıp size kullanmış oluyoruz. 3 kereden sonra artık başlığı atabiliyoruz, o şekilde kullanmıyoruz. Çünkü iğneler de deforme oluyor o saatten sonra. Kişiye göre tabii ki seçim burada çok önemli. Çünkü çeşitli seçimler yapıyoruz biz burada. Derinlik, verdiğimiz frekansın yoğunluğu, gücü, çeşitli seçeneklerimiz var cihazımızda. Dolayısıyla önce bir muayene ediyoruz. Siz neye ihtiyacınız var? Herhangi bir kombin tedaviye ihtiyacınız var mı? Altın iğnenin yanına bir mezoterapi, saten dolgu, skarlarınız için bir subsizyon. Tamamlayıcı. Tabii ki aynen bir kombin tedaviniz varsa onu programlıyoruz. Sizinle birlikte konuşuyoruz. Bu saatte, bu zaman tek tek seanslarınızı planlayarak ilerliyoruz. En güvenilir cilt gençleştirme işlemi Evet, diyoruz o zaman. evet. Altın iğneyi. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben Buğlem teşekkür Hanım. ederim. Çok Çok sağ güzel olun. sohbet oldu. Çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Buğlem Elgörmüş'le biz daha çok ameliyatsız burun estetiği mümkün müdür, değil midir ve cilt gençleştirme ile ilgili çok güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.